Herkese merhaba, ben Aykut Yavuz. Aykut Yavuz Fransızca Dersleri YouTube kanalına hoş geldiniz tekrar. Videolarımız devam ediyor. Bu videomuzda en çok kullanılan Fransızca deyimlerini anlatacağım sizlere ve Türkçe karşılıklarını. Yaklaşık 25-20 yani 30'a yakın Fransızca deyimini açıklayacağım. Bu arada soranlar olduğu için açıklamalara yayınladığım dijital kitaplarımı oluşturduğum dijital Fransızca kitaplarımın linkini paylaşıyorum sizlerle. O link sayesinde o Fransızca, gramer ve diğer konularda hazırladığım PDF yani dijital kitaplarına ulaşabilirsiniz. Linki yorumlara ve açıklamalara bırakıyorum. Kanala abone olmayı unutmayın. Çevrenizde de paylaşmayı unutmayın. 400'e yakın video var. Short videolar var. Temelden ileri seviyeye kadar bütün konuları bulabileceğiniz YouTube kanalı. Şimdi dersimize başlıyoruz. Evet, şimdi noyer le poisson deyimiyle başlıyoruz. Noyer le poisson ne demek? Şimdi noyer le poisson deyimi kullanıldığında, yani ekspresyonu kullanıldığında konuyu bulandırmak veya konudan sapmak anlamında kullanılıyor. Evet, il ne faut pas noyer le poisson derler. Yani konuyu saptırmayalım, konuyu bulandırmayalım anlamında. Fais comme chez toi çok kullanılıyor. Hani günlük hayattan en çok kullanılan deyimleri anlatıyorum burada. Fais comme chez toi şu demek, rahatına bak, evindeki gibi davran, yani kafana göre takıl, rahat ol anlamında. Fais comme chez toi. Evet. Devam ediyoruz. Se prendre un râteau, reddedilmek veya beğenilmemek. Özellikle öyle romantik ilişkilerde je me suis pris un râteau, yani beğenilmedim, reddedildim anlamında kullanıyor. Se prendre un râteau deyimi. Reddedildiğinizde veya beğenilmediğinizde kullanılan bir deyim. Mine de rien, mine de rien'in anlamı şu, önemsemiyormuş gibi görünen insanlar için kullanılıyor. Soğukkanlı davranmak, önemsemiyormuş gibi görünmek. Yani mine de rien dediğiniz zaman bir insan için, bir kişi için sanki hiçbir şeyi önemsemiyormuş gibi, rahat ve soğukkanlı davranıyormuş gibi o anlama geliyor. Mine de rien. Şimdi se prendre un râteau, bir de mine de rien'i açıkladım. Avoir le cœur sur la main. Avoir le cœur sur la main. Deyimin anlamı cömert olmak, yardımsever olmak. Evet, avoir. Şimdi motamot çevirdiğimiz zaman kalbi, yani elinin üzerinde, yani eli kalbin üzerinde anlamında. Yani avoir le cœur sur la main, elinin kalbinin üzerinde anlamında gibi bir motamot anlam var. Cömert olmak, yardımsever olmak. Faire d'une pierre deux coups, bu Türkçe'de de var. Bize de geçmiş. Yani bizden ya da onlara geçmiş bilmiyorum ama demek ki evrensel bir deyim. Faire d'une pierre deux coups. Şimdi pierre taş demek. Deux coups hedef anlamında, atış anlamında. Bir taşla iki kuş vurmak. Bir eylemle iki hedefe ulaşmak. Bizdeki deyimle aynı. Birebir bir taşla iki kuş vurmak. Bir eylemde iki hedefe ulaşmak. Yani bir şey yaparken aynı anda iki mesele, iki sorunu çözdüğünüz zaman, iki sorunu hallettiğiniz zaman kullanılan bir deyim. Faire d'une pierre deux coups. Evet, devam ediyoruz. Donner sa langue au chat deyimi. Donner sa langue au chat. Şimdi motamot anlamı dilini kediye vermek. Tabii ki öyle bir anlamı yok bu deyimin. Cevap vermemek, pes etmek, çıldırmak. Yani artık pes yeter. Ben artık bu sorulara cevap vermek istemiyorum. Cevap vermek zorunda değilim anlamında bir tepki ya da işte cevap vermek istemediğinizde kullanılan bir deyim. Je donne ma langue au chat diyorsunuz. Yani donner sa langue au chat. Evet. Diğer deyime bakalım. Chercher midi à 14h. Şimdi saat 12'den 14'ü aramak. Tabii ki motamot hiçbir anlamı yok. Çok saçma bir anlam ifade ediyor burada. Chercher midi à 14h. Anlamı şu. Karmaşık bir şeyi gereğinden fazla zorlaştırmak ya da büyütmek. Gereksiz yere e, gereğinden fazla büyütmek, olayları büyütmek. Yani zaten olayın kendisi karmaşık ya da çözülmesi belki zor ya da kolay
Ama siz onu gereksiz yere zorlaştırdığınız zaman cherchez midi à 14h. Yani çok böyle ayrıntılarda boğulmayın. İşte yani bu iş çok kolay, daha da zorlaştırmayalım anlamında durumlarında kullanılan bir deyim. Prendre du recul. Prendre du recul. Bakın prendre fiili var burada, almak. Du recul, recul geri demek. Geriye e, çekilmek anlamında. Burada da bu deyimin anlamı bir adım geri atmak. Mesafe koymak anlamında. Diğer deyime bakalım. Ça va sans dire. Bakın ça va sans dire. Şimdi dire söylemek. Açıkça her şeyin ortada olduğunu ifade etmek için kullanılan bir deyim. Açıkça ortadaysa söylemeye gerek yok anlamına geliyor. Her şey kendiliğinden anlaşılıyor. Yani her şey ortada arkadaşlar. Her şey belli, net, açık. Yani anlaşılmayacak bir şey yok bu konuda dendiği zaman ça va sans dire deyimi kullanılıyor. Être sur un petit nuage. Être sur un petit nuage. Küçük bir bulutun üstünde olmak, motamot anlamı. Anlamı şu: bulutların üstünde olmak, çok mutlu olmak. Yani çok mutlu olduğunuzda ya da birinin olduğunda kullanılan bir deyim. Être sur un petit nuage. Fakat burada farklı. Gene nuage kelimesi var bu deyimde ama farklı bir anlam var burada. Avoir la tête dans les nuages. Avoir la tête dans les nuages. Yani kafasının bulutlarda olması anlamına geliyor tabii ki motamot ama anlamı şu: dalgın olmak, hayal kurmak, biraz hayalperest insanlar ya da sürekli dalgın olan insanlar için kullanılıyor. Mesela il a la tête dans les nuages dediğimiz zaman o dalgın bir insan anlamına gelmiş oluyor. Avoir la tête dans les nuages. C'est l'hôpital qui se moque de la charité. Belki bununla çok karşılaşmadınız. Diğerleriyle belki çok karşılaşıyorsunuz diğer deyimlerle. C'est l'hôpital qui se moque de la charité. Şimdi bu şu anlamda kullanılıyor. Yani hangi durumlarda kullanılıyor? Bir kişi var, başkalarıyla sürekli dalga geçiyor, sürekli başkalarına mana buluyor ama kendinin farkında değil, kendi kusurlarının farkında değil. Sürekli başkalarında dalga geçiyor, eleştiriyor ama kusur kendisinde de var. Hatta aynı kusur onda da var ama kendini görmeyip sürekli başkalarıyla dalga geçen, başkalarını eleştiren insanlar için kullanıyor. C'est l'hôpital qui se moque de la charité. Evet. C'est pas demain la veille. Bu da çok kullanılıyor günlük hayatta. C'est pas demain la veille. Yani yakın zamanda olmayacak bir işler için kullanılıyor. Ya da daha çok yolumuz var. Daha çok hani vaktimiz, zamanımız var bu işin olmasına. Yani hemen yarın olmayacak anlamında. Hemen bu iş öyle pat diye 2 dakikada ya da öyle bir günde olacak bir iş değil arkadaşlar. O nedenle hani daha yakın zamanda olmayacak işler için kullanılıyor. Daha çok uzun yolumuz var anlamında. C'est pas demain la veille. O pif çok kullanılıyor. Okulda, öğrenciler arasında, çocuklar arasında, günlük hayatta o pif rastgele, tamamen rastgele yapılan bir şey. İşte bir şeyi rastgele seçiyorsunuz ya da alıyorsunuz o pif ya da içgüdüyle yapılan işler için, eylemler için kullanıyor. Rastgele demek. O pif. Evet. Diğer deyime bakalım. Mettre la main à la pâte. Mettre la main à la pâte. Yani elini hamura koymak gibi bir motamot anlam var. Buna bir bakalım. Anlamı neymiş? Elini taşın altına koymak, işe bizzat katılmak, işe koyulmak, bir işin kendisinde aktif olarak bulunmak. Yani artık işe koyulmak, işe başlamak anlamında kullanılıyor. Elini taşın altına koymak tam anlamıyla bizdeki deyimin karşılığı aslında bu. Mettre la main à la pâte. En faire tout un fromage. En faire tout un fromage, peynir ama tabii ki burada deyimimizde alakası yok. Göreceksiniz anlamıyla alakası yok. En faire tout un fromage. Yani bir işi gereğinden büyütmek, abartmak, yani exagérer Fransızca anlamı, exagérer quelque chose. Bir işi gereğinden büyütmek, gereğinden fazla büyütmek ya da abartmak anlamında kullanıyor. En faire tout un fromage. Evet. Une fois toutes les lunes. Bununla belki çok karşılaşmadınız ama çıkıyor karşımıza. Une fois toutes les lunes. Bu deyimleri mutlaka bilin. Günlük hayatta, Fransa'da konuşurken arkadaşlarınızla ya da karşınıza mutlaka çıkacak. Kitaplarda da çıkıyor.
Evet, une fois toutes les lunes, lune ay demek. 40 yılda bir anlamına gelen bir deyim arkadaşlar. Ya da çok nadiren, çok nadir gerçekleşen bir olay için kullanılıyor. 40 yılda bir ya da çok nadiren. Evet, değişik bir deyimle karşı karşıyayız şu an. Tomber comme un cheveu sur la soupe. Bu çok karşılaşmıyoruz ama kullanılıyor. Tomber comme un cheveu sur la soupe. Yani çorbanın içine saç gibi düşmek gibi bir motamot, yani kelime olarak kelime kelime tercüme edersek. Ama şunun anlamı beklenmedik bir anda ortaya çıkmak. Bir anda hiç beklenmiyorsunuz, bir toplantı ya da herhangi bir buluşmada bir bakıyorsunuz bir anda biri ortaya çıkıyor. İşte tomber comme un cheveu sur la soupe'un deyimin anlamı o. Beklenmedik bir anda ortaya çıkmak. Casser les pieds de quelqu'un, birinin bacaklarını kırmak gibi bir kelime anlamı çıkıyor. Yani kelimeleri tercüme edersek tabii ki birinin bacaklarını kırmak anlamı yok bu deyimde. Birini rahatsız etmek, birinin canını sıkmak anlamı var bu deyimde. Birinin mesela il me casse les pieds dediği zaman birisi ya da tu me casses les pieds dediği zaman birisi, yani canımı sıkıyorsun, beni rahatsız ediyorsun. Devam edersen yani kötü olur anlamında ya da farklı tepkiyle karşılaşırsın anlamında ya da beni rahat bırak demek. Yani tu me casses les pieds, canımı sıkıyorsun, beni rahat bırak demek. Yani birini rahatsız etmek, birinin canını sıkmak anlamına gelen bir deyim. Casser les pieds à quelqu'un. Avoir un pied dans la tombe, biraz bizde de var bu deyim. Avoir un pied dans la tombe. Ölümün eşiğinde olmak, bir ayağın mezarda olması. Yani bir ayağım zaten mezarda dediğiniz zaman. Yani artık ölümün eşiğindeyim ya da yaşlandım ya da hastayım anlamında. Gideceğim, yani öbür tarafa gidiyorum anlamında bir deyim. Avoir un pied dans la tombe. Tombe mezar demek. Ölümün eşiğinde olmak, bir ayağın mezarda olması anlamında. Diğer deyime bakalım. Il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. Bunun anlamı şu: bu konuda tartışma yok. Her şey aşikar, her şey ortada, her şey net, açık, yani anlamında. Açıklamaya gerek yok. Bu konuda tartışmaya gerek yok. Il n'y a pas photo. Yani bu durum, bu olay aşikar anlamında bir deyim. Tourner la page. Tourner la page. Bunun anlamı şu: bir dönemi kapatmak, bir sayfayı kapatmak. Artık ben bu konuyu kapattım ya da bir konuyu kapatmak, bir dönemi kapatmak anlamında bir deyim. Mettre la charrue avant les bœufs. Mettre la charrue avant les bœufs. İşlerin sırasını karıştırmak anlamında bir deyim. Mettre la charrue avant les bœufs. Çok kullanılan bir deyim bu arada. Être à cheval sur les principes. Être à cheval sur les principes. Şimdi cheval at demek, prensip kurallar demek, prensipler demek. Bunun anlamı şu: prensiplere sıkı sıkı bağlı olmak. Yani bir insan mesela je suis à cheval sur les principes dediği zaman birisi ben prensiplere, yani kurallara sıkı sıkı bağlı biriyim anlamında. Toucher du bois, tahtaya değmek, tahtaya dokunmak aslında tam motamot anlamı. Bu bizde de var. Nazar değmesin. Yani bir işten konuşurken, güzel bir şeyden, aman işte nazar değmesin anlamında bir deyim. Toucher du bois. Bois tahta demek. Toucher de dokunmak. Nazar değmesin. Avoir un poil dans la main. Avoir un poil dans la main. Motamot anlamı elinde tüy olması, kıl olması diyelim. Tembel olmak, işten kaçınmak. Tembel insanlar için kullanılan bir deyim. İla ya da tu as un poil dans la main dediğinde birisi sen tembelsin. Il a un poil dans la main dediğimiz zaman o tembel, işten kaçıyor anlamında. Se jeter dans la gueule du loup, bu da çok kullanılıyor. Se jeter dans la gueule du loup. Yani kurdun ağzına kendini atmak anlamında. Se jeter dans dediği zaman anlamı kendini atmak anlamında. Jeter atmak ama se jeter kendini atmak. Yani anlamı kendini tehlikeye atmak. Çok kullanılan bir deyim. Karşınıza çok çıkar. Bu da çok kullanılan bir deyim bu arada. En çok hani kullanılan, bilinmesi gereken deyimleri anlattım zaten bu videoda. Se jeter dans la gueule du loup. Loup kurt demek bu arada. Kendini tehlikeye atmak anlamında. Evet, teşekkür ediyorum. Dersimiz, yani videomuz bu kadar. Abone olmayı unutmayın. Aykut Yavuz Fransızca dersleri YouTube kanalına. Dediğim gibi soranlar olduğu için PDF, yani dijital Fransızca gramer ve diğer konulardaki kitaplarımın
linkini, bağlantısını açıklamalara ve yorumlara da bırakıyorum. O link sayesinde ulaşabilirsiniz. Instagram sayfamı da takip etmeyi unutmayın. O profilde de gerekli bağlantılar var. Oradan da bütün kaynaklara erişebilirsiniz. Videolarımız devam edecek. Kendinize çok iyi bakın. Takipte kalın. Kanalı tavsiye edin.